Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Fosur fosur kabaran, lezzetli mi lezzetli kuru yufkalar yapacağız. Bu kuru yufkaları saklamak için buzdolabına ihtiyacınız yok. Dışarıdakilerde, soğuk bir yerde, oda ısısında bile saklayabileceğiniz el açması yufkalar hazırlayacağız. Üstelik bugün saç kullanmadan ocak üstünde tava ile birlikte yapacağız. Tavada pişireceğiz. 1 kilogram kadar un ölçüsüyle birlikte başlıyorum. Sizler dilerseniz katlayarak 2 kilodan 3 kilodan da yapabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı tuzla birlikte unu karıştıracağım. Daha sonra içine süt ilave ediyoruz. Süt ve yağ kuru yufkanın kırılmasını zorlaştırır, mukavemet verir. Suya daldırıp çıkardığınız zaman işte erimesini önler gibi faydaları vardır. Lezzetinin yanında su ve sütle birlikte biraz da sıvı yağ ile birlikte hamuru güzelce yoğuracağım. Birazcık taze yufkadan birazcık daha sert bir hamur bu. Çok sert olmasın çünkü hamur bekledikçe de yumuşuyor. Şöyle ben size daha çok kıvamını göstereyim. Bu kıvamda olduğu zaman yeterli gelecektir. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim hamuru. Dilerseniz beze halinde de dinlendirebilirsiniz. Dediğim gibi dinlendikçe hamurunuz yumuşayacaktır. Baklavalık, böreklik un kullandık. Artık dinlenen hamuru tezgaha alıp bezelere bölebiliriz. 32 santimlik tava için 35-39 gram arası, yani bir cevizden daha büyük küçük bir mandalina kadar bezeler ayarladım. Yaklaşık 45 adet yufka çıkartacağım bu kadar hamurdan. Daha önceki yufka tarifimde kilo sormuştum. Demiştim ki 1 kilogram kadar undan ne kadar yaş yufka çıkar diye. Burada da hemen onu açıklayayım. 2,5 kilogram yaş yufka çıkıyor. 1 kilogram undan. Yine oraya da yazacağım merak edenler için. O videomu da merak ediyorsanız, yaş yufka, taze yufka nasıl yapılır merak ediyorsanız buraya linkini ekliyorum. Tıklayarak bakabilirsiniz. Videonun sonuna da ekleyeceğim. Açıklamalar kısmına da koyarım inşallah. Şimdi o yaş yufkayı buzlukta saklıyorduk. Buzlukta yeri olmayanlar için ya da buzlukta saklamak istemeyenler için kuru yufka ideal. Sadece bunun çok iyi kuruması lazım. Açarken bol nişasta ve un karışımı kullanırsanız işiniz kolaylaşır. Hamurunuz çok güzel esner. Birbirine yapışmaz üst üste bekletseniz bile. Hamurları açmaya başladım. Tavanın boyutuna göre açacağım. Fazla ununu sirkeleyeceğim. Orta hararetteki tavada pişireceğim. Dilerseniz tek tek, dilerseniz de bu gösterdiğim gibi beşerli şekilde büyütebilirsiniz. Bu zaman bu kez merdane daha çok işinizi kolaylaştıracaktır. Eğer evinizde merdaneniz varsa 5-5 üst üste böyle aralarına bol un gelecek şekilde koyun. Daha sonra merdane ile önce kenarlarına, sonra ortadan dış tarafına doğru açarsanız kenarları kalın olmayacak, her tarafı eşit olacaktır. Birkaç oklava darbesiyle birlikte de tavanın boyutuna kolayca gelecektir. Birkaç yufka açımını gösterdim ki sıkılmayın diye. Tavamın üzerine aldığım yufkalar çok çabuk pişiyorlar. Bir kere ona bir dikkat çekeyim. Başından ayrılmayın. Tavaya yufkayı koyup da aman arkanızı dönüp hamur açmayın. Hamurlarınızı istif edin. Daha sonra kolayca pişirin. Bu şekilde önlü arkalı kabarması için bir tarafının hemen böyle daha şu gördüğünüz baloncuklar çıkar çıkmaz çeviriyorsunuz. Daha sonra arkasını çevirdiğiniz zaman daha çok şiştiğini göreceksiniz. Bu kadar pişmek yeterli gelecektir. Çok fazla kurutmadan sadece böyle fosur fosur şiştiği zaman artık o yufkalarınızı tavadan alabilirsiniz. Üst üste istifleyeceğiz. Bunları böyle bir oda ısısında olur, bir balkonda olur, bir kapalı balkonda olur. Sofra bezinin üzerine havalandırmak üzere tek tek koyup kurutmamız gerekiyor. Yani bu kadar kurumak yetmez. Oda ısısında tamamen neminin uçması gerekiyor. Dersiniz ki kurudu, işte koyarsınız bunu ardiyeye ya da işte dışarıya. Bir zaman sonra üzerinde bir yeşillenme görmeseniz bile bir küf kokusu alırsınız. Ben şimdi videoda ne kadar kuruttuğumu size en sonunda göstereceğim.
Bir de bunlardan nasıl börek döşüyoruz? Hemen kısaca onu göstermek istiyorum. Bunlar biraz böyle mukavemetli yufkalar olduğu için ıspanaklı börek olsun, pırasalı börek olsun çok güzel oluyor. Çünkü içi asla hamurlaşmıyor. Böyle bir tepsiye soğuk su doldurdum. Yufkaları içine daldırıp çıkartıyorum. Bir pamuklu bezin üzerine koyabilirsiniz. Hemen anında yufka haline gelecektir, zaten esneyecektir. Diğer taraftan da böyle yuvarlak bir borcamı güzelce yağladı annem. Böreğimizi döşeyeceğiz. Nasıl döşediğimi göstereceğim. Şimdi bu yufkaları gördüğünüz gibi dışına taşıyacak şekilde, tepsiden taşıyacak şekilde 2 tane 3 tane olabilir koyuyoruz. Daha sonra aralarına biraz yağ, sonra hazırladığımız iç harcından, işte kıymalı olur, patatesli olur, peynirli olur, orası tamamen size kalmış. Sadece fırında değil, ocak üzerinde de bu şekilde kat kat börek pişirebilirsiniz. Ramazanda sahurda çok iyi oluyor, pazar günü kahvaltıda çok iyi oluyor. Elinizin altına hazır el açması yufka bulunuyor. Gördüğünüz gibi aralarını hafif yağlayarak, bazen 2 kat üst üste koyarak toplamda bu kadar bir tepsiye 8-9 tane yufka gidiyor diyor annem. 7 tane de gidebilir. Yani bu hazırladığınız 1 kilo undan 5 tane tepsi bu şekilde börek çıkıyor. Üzerine yumurta sarısı ve susam sürdükten sonra fırına atacağım. Diğer taraftan nasıl kurutmuşum yufkaları göstermek istiyorum. Çatır çatır kurudular. Yani elinizde tak diye kırılması lazım. Bütün nemini kaybetmesi lazım. Bunları saklarken de bir tül olabilir. Asabilirsiniz böyle bir yere. İşte bir sofra bezi olabilir. Altından hava alsın diye delikli yüksek bir şeyin üzerine koyabilirsiniz. Bakın bir de şu hatayı göstereyim. Eğer kuruturken böyle yamuk bir yere koyarsanız o şekilde kalıyor. Onu düzeltmek mümkün değil. O yüzden düz bir zeminde, olabildiğince düz bir zeminde kurutmaya dikkat edin. Birbirinin üzerine gelse de ara ara böyle karıştırın, havalandırın. Yaklaşık bir yarım günde, bir günde tamamen bu hale geliyor. Birisi demiş ki acaba çok mu konuşuyorsunuz diye. Boş konuşmamaya dikkat ediyorum. Her detayı vermeye çalışıyorum. Aklınızda soru kalsın istemem. Emek veriyorsunuz, para harcıyorsunuz, malzeme harcıyorsunuz. En ufak bir detayla tarifiniz güme gitsin istemem. O yüzden bu kadar detaycıyım. İnşallah sizler de bu lezzetli yufka tariflerini denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.